Selam. Düşünsene, bundan binlerce yıl önce yaşıyorsun. Ne kalem var, ne defter. Ama bir derdin var. Benim kaç koyunum var ya da kaç gün geçti? İşte sayıların hikayesi tam burada başlıyor. İlk insanlar aslında sayı yazmıyordu. Sadece sayıyordu. Mesela taş devri insanı bir şeyleri unutmamak için taşlara ya da kemiklere çizikler atıyordu. Bir çizik bir şey. Çok basit ama zekice. Bugünkü 1, 2, 3 yoktu ama mantık aynıydı. Miktarı kaydetmek. Zaman geçiyor, insanlar yerleşik hayata geçiyor. Ticaret başlıyor, işler karışıyor. Artık sadece 3 koyun demek yetmiyor. Kaç çuval buğday verdim, ne kadar borcum var gibi şeyleri yazmak gerekiyor. İşte bu noktada ilk gerçek sayı sistemleri ortaya çıkıyor. Mesela Mezopotamya'da yaşayan Sümerler kil tabletlerin üzerine işaretler çizerek sayıları kaydediyordu. Ama onların sistemi bizimkinden çok farklıydı. Biraz karmaşıktı. Sonra Antik Mısır geliyor, onlar sayıları resim gibi çiziyordu. Mesela bir için bir çizgi, onun için farklı bir sembol ama sayılar büyüdükçe yazması da zorlaşıyordu. Düşünsene 1000 yazmak için bir sürü sembol çiziyorsun. Bir de Antik Roma var. Hani şu birinci, beşinci, Roma rakamları. Onlar biraz daha düzenliydi ama hala pratik değildi. Mesela 8 yazmak için 8. yazıyorsun. 88 yazmak, hesap yaparken insanın aklı karışıyor. Asıl kırılma noktası ise Hindistan'da oluyor. Orada insanlar bugünkü rakamların atası olan sistemi geliştiriyor. 1, 2, 3 ve en önemlisi 0. Şimdi düşün, 0 yokken 10 yazamazsın. 100, 1000 hiç yazamazsın. 0 aslında görünmeyen ama her şeyi mümkün kılan bir kahraman gibi. Bu sistem daha sonra Arap dünyasına geçiyor. Oradaki bilim insanları bu sistemi geliştiriyor, düzenliyor ve yaygınlaştırıyor. O yüzden biz bugün Arap rakamları diyoruz. Aslında kökeni Hindistan ama dünyaya yayılmasını Arap bilim insanları sağlıyor. Sonra bu sistem Avrupa'ya ulaşıyor. Başta insanlar alışamıyor. Çünkü Roma rakamlarına alışmışlar. Ama zamanla fark ediyorlar ki bu yeni sistemle hesap yapmak inanılmaz kolay. Ticaret hızlanıyor, bilim gelişiyor ve bir bakmışsın, bugün kullandığımız sistem tüm dünyaya yayılmış. Şimdi en ilginç kısmı söyleyeyim. Bu rakamların şekilleri neden böyle? Bununla ilgili kesin tek bir cevap yok ama yaygın bir teori var. Eski zamanlarda rakamların şekilleri içlerindeki açı sayısına göre çiziliyordu denir. Mesela 1 açı, 2 açı, 3 açı. Zamanla bu köşeli şekiller yuvarlaklaşa bugünkü halini aldı. Yani aslında 2'nin ya da 3'ün şekli bile zamanla evrim geçirdi. Kısacası, bugün telefonda yazdığın 123 aslında binlerce yıllık bir yolculuğun sonucu. Taşlara atılan çiziklerden başlayıp, bilim insanlarının elinde şekillenip, dünyaya yayılan bir hikaye. Şimdi en eğlenceli kısma geldik. Rakamların evrimini gözünde canlandırarak anlatayım. Böyle dinleyince daha akılda kalıyor. Başlangıç noktası yine Hindistan. İlk rakam şekilleri bugünkü gibi yuvarlak ve sade değildi. Daha köşeli ve çizim gibiydi. Zamanla Arap dünyası üzerinden geçerken sadeleştiler. Şimdi tek tek düşünelim. 1. En basiti. İlk hali de bugünkü gibi düz bir çizgi. Çünkü zaten bir taneyi anlatmanın en kolay yolu bu. Pek değişmemiş. 2. İlk hali daha köşeliydi. Neredeyse harfi gibi, içinde iki köşe olduğu söylenir. Zamanla o keskin köşeler yuvarlanıp bugünkü ikiye dönüştü. 3. Başta daha keskin hattı, üst üste iki köşe gibi düşün. Zamanla o köşeler yumuşadı ve iki kıvrımlı bugünkü 3 ortaya çıktı. 4. Eskiden üçgenimsi ve daha karmaşık bir şekilde. Hatta bazı eski yazımlarda bugünkü 4'e hiç benzemez. Zamanla sadeleşip bugünkü açık formuna geldi. 5. İlk hali biraz terse gibi ve köşeliydi. Sonra üst kısmı düzleşti, alt kısmı yuvarlandı ve bugünkü 5 oldu. 6. Başta kapalı bir şekil değildi. Daha açık, kıvrımlı bir çizimdi. Zamanla yuvarlaklaşıp kendi içine kapanan bugünkü 6'ya dönüştü. 7. İlk hali daha çok açılı bir şekildi. Bugünkü gibi üst çizgi artı eğik çizgi mantığı vardı ama daha keskin hattıydı. 8. En ilginçlerden biri, başta iki ayrı daire değil, daha çok üst üste iki şekil gibi çiziliyordu. Sonra tamamen yuvarlaklaşıp iki halkalı 8 oldu. 9. Altının tersine benzer şekilde gelişti. Önce daha açık bir şekildi. Sonra yuvarlaklaşıp aşağı doğru uzayan bugünkü formuna geldi. Şimdi sana şöyle bir bakış açısı vereyim. Aslında bu rakamlar birinin oturup tasarladığı şeyler değil.
Yüzyıllar boyunca insanlar hızlı yazmak için köşeleri yuvarladı, çizimleri sadeleştirdi. Yani bugünkü rakamlar biraz da pratikliğin kazandığı savaşın sonucu. Bir de şu detayı unutma. Bu rakamlar Avrupa'ya geldiğinde insanlar başta baya direniyor. Biz antik Roma rakamları kullanıyoruz. Bu ne diyorlar. Ama sonra ticaret yapanlar diyor ki, arkadaş bu yeni sistemle hesap yapmak 10 kat kolay. Ve yavaş yavaş herkes geçiyor. Şu an cebindeki telefonda yazdığın 123 aslında taş devrindeki çiziklerden başlayıp Hindistan'da şekillenip Arap bilim insanlarıyla dünyaya yayılan bir miras.